Herkese selamlar, Deep Dive'a hoş geldiniz. Bu hafta iklim ve karbon gündeminde açıkçası hem kafa karıştıran hem de geleceğe dair çok önemli ipuçları veren kritik başlıklar var. Merhabalar. Evet, bu hafta gündem adeta bir çelişkiler yumağı gibi. Kesinlikle. Bir yanda atılan devasa yeşil adımlar, diğer yanda ise bu adımları boşa çıkarabilecek ekonomik ve politik gerçekler. İşte bu hafta bu iki zıt kutup arasındaki gerilimi konuşacağız. Aynen öyle. Bir tarafta rekor kıran temiz enerji yatırımlarını göreceğiz. Diğer tarafta ise bu yatırımları baltalayan fosil yakıt hamlelerini. Tıpkı süpermarket rafında yeşil etiketle satılan bir ürünün aslında pek de masum olmaması gibi. Harika bir benzetme. Bu hafta bolca paradoks konuşacağız. O zaman lafı uzatmadan ilk paradoksumuzla yani küresel ticaretteki o büyük hamleyle başlayalım. Avrupa Birliği ile Hindistan adeta oyunun kurallarını yeniden yazan dev bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu zaten uzun süredir konuşuluyordu ama şimdi resmileşti. Evet, sonuçlandı. Peki bu anlaşma neden bu kadar önemli ve bizim için yani Türkiye'deki üreticiler için ne anlama geliyor? Şimdi bu anlaşma 27 Ocak'ta duyuruldu ve aslında 7 yıllık bir sürece yayılarak gümrük vergilerini neredeyse sıfırlamayı hedefliyor. Düşünün, dünyanın en büyük pazarlarından ikisi arasındaki ticari duvarlar bir anda kalkıyor. Bu devasa bir olay. Kesinlikle. Bu sadece malların daha ucuza alınıp satılması demek değil. Bu aynı zamanda yatırım rotalarının, tedarik zincirlerinin yeniden çizilmesi demek. AB için Hindistan, Çin'e karşı hem devasa bir pazar hem de stratejik bir üretim alternatifi. Hindistan içinse AB, teknoloji demek, sermaye demek, prestij demek. Peki bu devlerin dansı bizim gibi ortada duran ülkeleri nasıl etkileyecek? Çünkü AB bizim en büyük ticari ortağımız. Onların attığı her adım bizi doğrudan ilgilendiriyor. İhracatçılarımız için bir risk mi var yoksa bir fırsat mı doğuyor? İşte işin en can alıcı noktası tam olarak burası. Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşması, biliyorsunuz 90'ların dünyasına göre tasarlanmış bir yapı. Evet, oldukça eski bir mimari. Aynen. Oysa bu AB-Hindistan Anlaşması, dijital ticareti, yeşil teknolojileri, günümüzün karmaşık lojistik ağlarını hesaba katan yeni nesil bir anlaşma. Bu durum Türkiye için ciddi bir ticaret sapması riski yaratıyor. Bir dakika, ticaret sapması kulağa biraz teknik geliyor. Bunu bizim için biraz daha açabilir misiniz? Yani dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor bu tam olarak? Elbette. Çok basit bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki Almanya'daki bir otomobil fabrikası bir parçasını yıllardır Türkiye'den alıyor. Coğrafi olarak yakınız, kalitemiz iyi, her şey yolunda. Klasik tedarik zinciri. Evet, ancak bu yeni anlaşmayla birlikte aynı kalitedeki parçayı Hindistan'dan gümrük vergisi ödemeden belki de daha ucuza alabilecek hale gelirse ne yapar? Rotasını oraya çevirir tabii ki. Yavaş yavaş rotasını Hindistan'a çevirebilir. İşte bu yön değişikliğine ticaret sapması diyoruz. Bu da doğrudan bilim sanayicimizin pazar payını kaybetmesi, kâr marjlarının erimesi anlamına gelebilir. Anladım. Yani bu sadece fiyatta rekabet etmekle ilgili değil, daha büyük bir jeopolitik kayma var aslında. Peki bu durumdan en çok etkilenecek sektörler hangileri olabilir? Özellikle dikkat etmemiz gereken bir alan var mı? Kesinlikle var ve bu alan tam da yeşil dönüşümün kalbi. Güneş paneli, rüzgar türbini, bileşenleri ve batarya teknolojileri gibi yeşil teknoloji tedarik zincirleri en kritik noktada duruyor. Tam da bizim yatırım yapmaya çalıştığımız alanlar. Aynen öyle. Hindistan'ın bu alanda devasa bir üretim kapasitesi ve buna bağlı olarak müthiş bir maliyet avantajı var. Türkiye'nin coğrafi yakınlık avantajı bu yeni ve çok daha agresif rekabet ortamında tek başına bir kalkan olmaya yetmeyebilir. Bu durum sanayicimizin sadece fiyatı değil, aynı zamanda AB'nin yeni yeşil standartlarına uyumu da çok yakından izlemesini gerektiriyor. Ya Avrupa bir eliyle yeşil tedarik zincirleri kurmaya çalışırken, diğer eliyle bu zincirlerin dışında kalmamıza neden olabilecek bir hamle yapıyor. İşte yine bir çelişki. Bu küresel güç dengelerindeki kayma demişken, dünyanın en büyük ekonomisinden ABD'den de bütün sistemi ters yöne çeken bir haber geldi. ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekildi. Bu daha çok sembolik politik bir şov mu, yoksa gerçekten somut sonuçlar olacak mı? Ne yazık ki bu
Oldukça somut ve potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabilecek bir adım. Süreç Ocak 2025'te imzalanan bir kararnameyle başlamıştı zaten ve hukuki takvim işleyerek 27 Ocak 2026'da ABD resmen anlaşmanın tarafı olmaktan çıktı. Yani geri dönülmez bir adım atılmış oldu. Evet, ama şunu gözden kaçırmamak lazım. Bu tekil bir eylem değil. Bu karardan hemen önce ABD, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi ana yapıdan ve gelişmekte olan ülkelere fon sağlayan Yeşil İklim Fonu'ndan da çekileceğini duyurdu. Yani bu sistematik bir geri çekilme politikasının son halkası. Peki ama bazıları şunu sorabilir, ABD daha önce de girip çıkmadı bu anlaşmalara. Bu seferki çekilmenin farkı ne? Yani diğer ülkeler aman ABD yine bildiğini okuyor deyip yollarına devam edemez mi? İşte en büyük endişe de bu zaten. Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar bunun diğer ülkeleri de geri adım atmaya teşvik edebilecek kaygı verici bir emsal oluşturduğunu söylüyor. Bir domino etkisi yaratabilir yani. Ve tarihsel olarak atmosferi en çok kirletmiş ülke, ben bu ortak sorumluluğu reddediyorum dediğinde bu durum Çin, Hindistan, Brezilya gibi diğer büyük emisyon kaynağı ülkeler üzerindeki baskıyı da azaltıyor. Onlara adeta, bakın en zengini bile yapmıyorsa biz neden kendimizi bu kadar zorlayalım deme hakkı tanıyor. Bu küresel işbirliği ruhunu temelden zehirleyen bir hamle. Bu söylenenle yapılanın farklı olması hali sadece devletler düzeyinde değil galiba, bu bizi hepimizin her gün karşılaştığı bir konuya getiriyor. Tüketime. İklim Haber'in bir raporuna göre süpermarketlerde geri dönüştürülmüş ya da sürdürülebilir gibi etiketlerle bize sunulan o güzel ambalajlar aslında büyük bir aldatmaca olabilirmiş. Nedir bu yeşil aklama olayı tam olarak? Sorun tam olarak şu, bir ürün alıyorsunuz, ambalajında parlak yeşil bir yaprak, döngüsel ekonomi ya da iklim dostu gibi kulağa harika gelen ifadeler var. Bu da size tüketici olarak bir vicdani rahatlık veriyor. Evet, iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Tabii, ancak raporlar gösteriyor ki bu ambalajların içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranı genellikle %5 gibi komik rakamlarda kalıyor. Geri kalan %95'i hala fosil yakıtlardan, yani petrolden üretilen yepyeni saf plastik. %95 mi? Peki bu nasıl yasal olabiliyor? Yani %95'i fosil yakıt olan bir şeye nasıl döngüsel diyebiliyorlar? Bu düpedüz kandırmaca değil mi? Ama akıllı bir kandırmaca. Yasal boşluklardan ziyade karmaşık tedarik zinciri ve muhasebe oyunlarının arkasına saklanıyorlar. Mesela kütle dengesi denilen bir yöntem kullanıyorlar. Şöyle ki, fabrika 1 ton geri dönüştürülmüş plastik alıyor ama 100 ton yeni plastik kullanıyor. Sonra o 1 tonu sanki sadece belirli ürünlerin ambalajında kullanılmış gibi gösterip onlara geri dönüştürülmüş etiketi basabiliyor. Bu tüketicinin iyi niyetini sömüren ve gerçekten bu işe yatırım yapan dürüst şirketleri de cezalandıran tipik bir greenwashing, yani yeşil aklama örneği. Yani sorun sadece yanıltıcı etiketler değil, sistemin kendisi de bu tür oyunlara izin veriyor. Bu durum beni doğrudan Türkiye'deki kendi enerji gündemimize getiriyor. Çünkü burada da benzer bir kafa karışıklığı, bir çelişki görüyoruz. EPDK ve TEİAŞ 2026 yılı için önemli kararlar açıkladı ve sanki enerji politikamız aynı anda hem sağa hem sola sinyal veriyor gibi. Evet, tablo tam olarak böyle. İkili bir yapı var. Bir yanda TİAŞ, yani şebekeyi yöneten kurum, kapasite mekanizması kapsamında 2026'da devlet desteği alacak santrallerin listesini yayımladı. Bu listede tam 16 adet doğalgaz santrali var. 16 tane. Evet, kapasite mekanizmasını basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Bu santrallere siz üretimi hazır bekleyin, olur da rüzgar ezmez, güneş çıkmazsa ve enerji ihtiyacı tavan yaparsa siz devreye girersiniz. Bu beklemeniz için size para ödeyeceğiz deniyor. Yani bir nevi sistemin sigortası gibi. Anladım. Yani arz güvenliği için fosil yakıtlara bir yandan para ödemeye devam ediyoruz.
tüketim tarafında da bir artış bekleniyor sanırım. Aynen öyle. Buna paralel olarak EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleyicisi, Türkiye'nin 2026 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini yaklaşık 58,5 milyar metreküp gibi devasa bir rakam olarak belirledi. Bu çok büyük bir rakam. Çok büyük. Bu da doğalgazın enerji karmamızdaki ağırlığının azalmayacağını, aksine yerini koruyacağını gösteriyor. Peki madalyonun diğer yüzünde, yani o yeşil tarafta ne oluyor? Yenilenebilir enerjiye dair hiçbir gelişme yok mu? Olmaz olur mu? Var. EPDK aynı zamanda 2026 yılında YEKDEM'den yani Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından yararlanacak yüzlerce rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralinin listesini de yayımladı. Yani devlet bir cebinden doğal gaz santrallerine bekle parası öderken diğer cebinden yenilenebilir enerji üreticilerine üret garantisi veriyor. Tam olarak bu. İşte bu durum bir sanayici veya bir şirket yöneticisi için tam bir kabus olsa gerek. Sinyaller bu kadar karışıkken geleceğe dair nasıl yatırım planı yapacaksınız, karbon emisyonlarınızı nasıl yöneteceksiniz? Tam da bu noktada işler karmaşıklaşıyor ve profesyonel çözümler devreye giriyor. Bir yandan AB'nin kapıda bekleyen yeni kuralları var, diğer yandan iç piyasadaki bu ikili yapı, şirketlerin artık emisyonlarını çok daha hassas bir şekilde takip etmesi gerekiyor. İşte iklimraporu.com gibi kurumsal ESG ve karbon yönetim platformları tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Yani bu karmaşada yol gösteriyorlar. Kesinlikle. Bu tür platformlar şirketlerin hem CBAM yani Avrupa'nın getirdiği yeni sınırda karbon düzenlemesine hem de CSRD dediğimiz ve çok daha detaylı sürdürülebilirlik raporlaması isteyen kurallara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu karmaşık enerji piyasasında kendi karbon ayak izlerini etkin bir şekilde izleyip yönetmelerini sağlıyor. Bu artık bir lüks değil, bir zorunluluk haline geldi. Türkiye'deki bu karmaşık tabloya bakarken küresel ölçekte ise enerji dönüşümüne yapılan yatırımlarda rekor kırıldığı haberi geldi. Bu biraz olsun içimizi rahatlatan olumlu bir sinyal mi? Kesinlikle olumlu ve rakam gerçekten de baş döndürücü. Bloomberg NF'in raporuna göre 2025 yılında küresel enerji dönüşümü yatırımları %8 artarak tam 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu tarihte görülen en yüksek rakam. 2,3 trilyon dolar. Bu devasa paranın aslan payını hangi alanlar alıyor? Herkesin aklına ilk gelen rüzgar ve güneş mi? Aslında liderlik şaşırtıcı bir şekilde açık ara elektrikli ulaşımda. Elektrikli otomobiller, otobüsler, şarj istasyonları gibi alanlar tek başına yaklaşık 893 milyar dolarlık yatırım çekmiş. Vay canına. Onu 690 milyar dolarla yenilenebilir enerji sektörü ve 483 milyar dolarla da eskiyen elektrik şebekelerinin modernizasyonu gibi kritik altyapı yatırımları izliyor. O zaman her şey yolunda, para akıyor, dönüşüm hızlanıyor, arkamıza yaslanabiliriz diyebilir miyiz? Keşke diyebilsek, rakam rekoru olsa da raporun içinde gizli ve önemli bir uyarı var. Yatırımın artış hızı son 4 yıldır yavaşlıyor. Nasıl yani? Yani evet, her yıl bir öncekinden daha fazla para harcanıyor ama artışın ivmesi yani gaza basma hızı düşüyor. Oysa küresel iklim hedeflerine ulaşmak için bizim tam tersine ayağımızı gazdan çekmek yerine daha da köklememiz gerekiyor. Ve işte burada hikaye en beklenmedik, en tuhaf virajını alıyor. Bir yanda trilyonlarca dolarlık temiz enerji yatırımlarını konuşurken, ABD'den tam tersi yönde akıl almaz bir haber geldi. Ülke, küresel doğal gaz santrali kapasitesindeki artışa tek başına öncülük ediyormuş. Bunun arkasındaki sebep ne olabilir? Sebep o kadar ilginç ve güncel ki adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi yapay zeka. Yapay zeka mı? Evet, Global Energy Monitoring raporuna göre dünya genelinde yeni gaz santrallerinin devreye alınmasında bu yıl bir rekor kırılabilir ve bu artışın lokomotifi de ezici bir üstünlükle ABD. Sebebi de patlama yapan yapay zeka ve bu teknolojiyi besleyen devasa veri merkezlerinin inanılmaz enerji açlığı.
Bir dakika, bunu sindirmem lazım. Yani bulutta yaşadığını sandığımız tamamen sanal ve temiz olduğunu düşündüğümüz yapay zeka devrimi aslında gezegeni ısıtan fosil yakıt santrallerinin yeniden yükselişini mi tetikliyor? Bu nasıl bir paradoks? Tam olarak öyle. Rakamlar inanılmaz çarpıcı. ABD'de şu an geliştirilmekte olan yeni gaz santrali kapasitesinin yaklaşık 1/3'ü doğrudan veri merkezlerinin yanına veya çok yakınına kuruluyor. İnanılır gibi değil. Yani bu santraller neredeyse sadece o sunucuları soğutmak ve çalıştırmak için inşa ediliyor. 21. yüzyılın en büyük teknolojik devrimi, aynı zamanda iklim hedeflerimizin altındaki en büyük dinamitlerden biri olma potansiyeli taşıyor. Dijital dünyanın kirli fiziksel sırrı bu. Bütün bu politik kararlar, trilyon dolarlık yatırımlar, teknolojik paradokslar bazen çok soyut kalabiliyor. Ama bunların hepsinin çok somut, çok trajik ve insani sonuçları var. Son olarak iklim krizinin artık bir gelecek senaryosu değil, acı bir gerçek olduğunu gösteren bir habere bakalım. Afrika'da yaşanan sellerle ilgili yeni bir bilimsel çalışma yayımlandı. Evet, World Weather Attribution adlı bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle bağlantısını inceleyen çok saygın bir bilim insanı grubu, Güney Afrika, Mozambik ve Zimbabwe'de yaşanan korkunç yağışları analiz etti. Vardıkları sonuç hem net hem de tüyler ürpertici. Nedir o sonuç? Bu bölge sadece 10 gün içinde normal şartlarda bir yılda alması gereken yağışın tamamına eşdeğer miktarda yağış almış. Bir yıllık yağışın 10 günde yağması. Aklım almıyor bunu. Bu artık bir istatistik değil. Sanki başka bir gezegenin ikliminden bahsediyor gibiyiz. Gerçekten öyle. Araştırmacılar bilgisayar modellemeleriyle şunu kanıtlıyorlar. Eğer insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı, yani atmosferi bu kadar ısıtmamış olsaydık, bu denli yıkıcı ve yoğun bir felaketin yaşanma olasılığı neredeyse imkansıza yakındı. Bu olaylarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi bir gecede evini, tarlasını, tüm birikimini kaybetti. Çok acı. Bu, konuştuğumuz tüm o soyut kararların, dünyanın başka bir ucunda nasıl bir trajediye dönüştüğünü yüzümüze vuran en acı örnek. Ana gündem maddelerimiz bunlardı. Şimdi de bu hafta kısaca şunlar da olsun diyelim ve birkaç hızlı başlığa göz atalım. Tabii, Yuvam Dünya Derneği'nin KONDA ile yaptığı son anket, Türkiye'de iklim krizi farkındalığının arttığını ama eyleme geçme oranının hala çok düşük olduğunu gösteriyor. Toplumun %45'i konu hakkında hala bilgisiz olduğunu söylüyor. Bu da iletişim ve eğitimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ve doğadan güzel bir haberle bitirelim. Hatay'da Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olan Milleyha Sulak alanında yeni bir doğa gözlem merkezi kapılarını açıyor. Merkezin açılışı 13-15 Şubat'ta düzenlenecek bir doğa buluşması ile yapılacakmış. Bölgenin o eşsiz ekolojik zenginliğini korumak ve tanıtmak adına çok değerli bir adım. Gördüğünüz gibi bir yanda küresel ticaret ve enerji politikalarını yeniden şekillendiren dev adımlar, diğer yanda bu adımların yarattığı çelişkiler ve iklim krizinin kapımıza dayanmış somut etkileriyle dolu bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm bu gelişmelerinin sizin şirketiniz ve sektörünüz için ne anlama geldiğini daha detaylı analiz etmek isterseniz iklimraporu.com'u ziyaret edebilirsiniz. Önümüzdeki haftada bu büyük çelişkilerin ve paradoksların yansımalarını izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Özellikle teknoloji ve enerji kesişimindeki haberler bizi daha çok şaşırtacak gibi görünüyor. Haftaya yeni gündem maddeleriyle tekrar karşınızda olmak üzere bu derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.